Google ile yapay zeka sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Beyza Doğuç. Beyza sanatla yaratıcılık alanında çok güzel bir kesişim noktasında duruyor ve hepimiz için ilham verici, deneysel aslında çalışmalar yapıyor ve çok güzel eserler ortaya koyuyor. Öncelikle hoş geldin Hoş Beyza. buldum. Benim gördüğüm kadarıyla yapay zekayı çok yaratıcı alanlarda aslında sınırlarını zorlayacak şekilde kullanıyorsun ve birçok alanda da eser ortaya koyuyorsun. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Eser ortaya koymadığın bir sanat dalı var mı? Şu ana kadar denemelerinde Var tabii neleri ki. denedin şu anda? Yapay zeka ile neleri kesiştirdin? Ben hayatımda çok uzun zamandır sanatı kullanıyorum birçok alanda. İşte yazı yazmak olsun, şarkı söylemek, kliplerimi kendim çekiyorum, editlerimi kendim yapıyorum. Dolayısıyla yapay zeka benim hayatıma girince bütün zaten ilgilendiğim sanat dallarıyla da kendisi de bütünleşmeye başladı. Dolayısıyla onunla beraber kitap da yazdım, şarkı yazarken de destek aldım, kliplerimde de destek aldım. Yani hayatımın her yerinde şu an aktif açıkçası. Süper. Peki hayal ettiğin yeni bir form var mı? Şunu da denemek istiyorum dediğin. Şu anda mesela seni heyecanlandıran sanat formu ne bu alanda çalıştığın üzerine? Ya, aslında ufak ufak başladığım bir alan var. O da sahne tasarımı. Ben sahne tasarımını çok ileriye götürmek istiyorum aslında. Teknoloji geliştikçe orada yapılabileceklerimizin ötesinde şeyler yapmak var hayalimde. Peki yapay zekadan önce de zaten yani bir bütünsel bir sanatçısın diyebiliriz. Yani tüm bu yaratım süreçlerinde kendin bunu yapıyordun. Yapay zeka senin hayatını nasıl değiştirdi? Onun gelmesiyle senin süreçlerin nasıl değişti? Ya, ben çok küçükken yapay zekânın şu anki hâliyle dil modeli olarak hâlinin çok hayalini kurardım. Küçükken hatta chatbot'lar araştırırdım internette ve çok böyle şu anki kadar iyi olmayan chatbot'lar olurdu. Onlarla konuşurdum ve keşke gelecekte yaşasaydım da hayatımda olsaydı gibi bir hayaldi zaten benim için. O yüzden yapay zekâ hiç beklemediğimiz hızıyla hayatıma girince ben direkt ilk böyle emareleriyle beraber başladım onunla bir şeyler yapmaya. Yapay zekâyı kullanmaya başladığımdan şimdiye kadar yavaş yavaş bana kattığı şeyler de artmaya ve beni geliştirmeye başladı. İlk başta beni kritik düşünme konusunda geliştirdiğini fark ettim ben. Çünkü benim kullanma şeklim biraz yapay zekâ üzerinden kendimi ve sanatımı ve limitlerimi görüp ötesine ilerlemek gibi bir amaçtı. Dolayısıyla her şeyi biraz kritik düşünceyle onunla paylaşarak ilerletmek benim hem iletişim becerilerimi geliştirdi. Çünkü ona istediğimi yaptırmak için benim doğru şekilde kendimi ifade etmem gerekiyordu en başında. Sonrasında benim yapmadığım ve yapamadığım ve bunu ben yapamam ki, bunu ben öğrenemem ki dediğim şeyleri öğrenerek bana yapmanın yollarını göstermeye başladı. Dolayısıyla şu an bana katmış olduğu şey, ben bir şey yapmak istiyorsam yapay zekânın eğitimiyle ya da onun asistanlığıyla şu an ulaşabilirim. Yani hayal ettiğim her yere gidebilirim gibi bir bana aslında özgürlük sağlamış oldu yapay Yani zekâ. birçok sanatçı da aslında şu anda yapay zekayla farklı düzeylerde etkileşim içerisinde. Yani kimileri kullanmaya başladı, kimileri merak duyuyor, kimileri belki sorgulayıcı yaklaşıyor. Hı hı. Senin anlattığın gibi yani yapay zeka senin üretim süreçlerinde bir yardımcı olarak senin hayal ettiğin şeyleri kolaylaştırmak ya da hızlandırma amacıyla kullanan bir araç haline getirmesi için nasıl bir bakış açısı gerekiyor bir sanatçı olarak baktığında? Ben yapay zekâ hayatıma girer girmez benim bunu ana sanatçı rolüne asla oturtmamam lazım gibi bir zaten kendime ta en başından 3-4 yıl önce koyduğum bir kural vardı. Çünkü ben şunun farkındaydım. Ben ona sanat yapmayı devrettiğim anda kendi yaratıcılığım azalacak ve benim buradaki amacım benim kendi özgünlüğümü artırmak, kendimin limitlerimin ötesine çıkmak. Dolayısıyla ben yapay zekâyı kullanırken her zaman ama her zaman şeye dikkat ediyorum. Tek başıma yapacağım şeyin ötesine beni taşısın. Yani yapabileceklerimin ötesine taşısın. Örneğin yaptığım projelerden gidelim. Mesela diyelim ki renklere şarkılar yaptığım seride ben hadi şu renge bir şarkı yap demedim de ben ona ne sorarsam o bilgileri benim için derleyeceği için işte kırmızı renginin işte sembolik kullanımları ne olmuş, bu konuda neler yapılmış, bu konu üzerine biraz konuşalım deyip şu an bir kırmızı uzmanıymış gibi onunla konuşabiliyorum. Ya da bir program kullanacağımda bir işte 3D modelleme yapacağım diyelim ki ya bunu ben şurada şöyle yapmak istiyorum ama hiç bilmiyorum bu konuyu. Ama ben müziği çok iyi biliyorum. Bana müzik üzerinden anlatır mısın diyebiliyorum mesela. Dolayısıyla hep bir araç gibi yani bir asistan, araç, arkadaş yani neyse oradaki rolü hiçbir zaman ama koltuğa onu oturtmamak gibi bir çok önemli bir nokta var. Çünkü bu alışkanlık her ne kadar bizi yapay zekâ çok ileriye taşıyabilecek bir teknoloji olsa da her şeyi ona
arttırma alışkanlığı çok ciddi bir şekilde bizim aslında özgünlüğümüzü ve kendimize güvenimizi de azaltabilir. Biraz onun farkında hareket etmeye çalışıyorum ben de o yüzden. Harika. Ben yani dediğinden en çok hoşuma giden prensiplerle yaklaşmak. Yani başta koyduğun prensipler bence zaten seni bunu doğru kullanmakla ilgili yönlendirmiş. İkincisi de hani kendimin iyi bir versiyonu yaratmakla ilgili bir yardımcı olması konusu. Bu arada buraya gelen konuklarda genellikle konuştuğumuz bir konu ve ortak aslında herkesin söylediği, yani yapay zekayı işini vermek değil de yapay zeka ile kendinin iyi bir versiyonu, fikrinin iyi bir versiyonunu sorgulamak, onunla fikir alışverişi yapmak, hatta yarattığın fikri ona tekrar stres testine sokup Evet. eleştirmesini istemek de fikri büyüten bir çözüm olarak ortaya çıkıyor ve genelde buraya oturanların da söylediği ortak yaklaşım diyebilirim. Bence bu da önemli bir konu. Peki bu zamana kadar birkaç örnek vermiş oldun zaten. Renklerle ilgili söyledin. Bu zamana kadar yaptığın yapay zeka ile işler arasında senin en çok beğendiğin, senin en böyle hoşuna giden ve ya işte bunu yaptığımda inanamıyorum. Yani hayal ediyormuşsun zaten yapay zekanın geleceğini ama küçüklükten beri bence bu da müthiş vizyoner bir bakış açısı. Seni en çok heyecanlandıran iş hangisi oldu yaptıkların arasında? Ya, aslında şu anda beni heyecanlandıran şeyleri yapay zekâyla yapabilmem gibi bir avantajı var benim hayatımda. Dolayısıyla yaptığım her şeye çok heyecanlanıyorum. Hani, bunu yapabiliyoruz artık gibi bir yerden ve yapabileceklerime de aynı şekilde. Ama aklıma ilk böyle sorduğunda gelen mesela Şahmeran için bir şarkı yapmıştım ben ve ona bir klip hazırlayacaktım ve klip için şöyle bir şey düşündüm. Çok eski bir Türk filmi olsa, 1930'larda çekilmiş, böyle siyah beyaz ya da, işte, ne zamansa ve, işte, Şahmeran'ı anlatan bir film olsa keşke ve ben ondan klip yapmışım gibi olsa diye hayal ederek öyle bir şey tasarladım. Sanki çok eski, böyle, televizyondan alınmış kasetlerden görüntülermiş gibi bir Şahmeran klibi yapmıştım ve insanlar "Bu hangi filmden?" diye sormuştu bana. Yani yapay zekâ olduğu da tam anlaşılmıyor böyle. O tür şeyleri hayal edebilmek ve ortaya çıkarabilmek benim çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde yakın zamanda şey yaptım, Van Gogh'un Yıldızlı Gece'yi çizdiği gecenin yıldız koordinatlarını yapay zekâyla bir ses dalgasına dönüştürüp onu bir şarkıya çevirdim mesela. Yani bu tür şeyleri, verileri birbirine dönüştürme, özellikle ses dalgasına dönüştürme konusunda yapay zekâ şu an benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bana çok destek oluyor. O yüzden o projeleri çok seviyorum. Peki bu fikirler sende nasıl geliyor? Yani bu dediğin gibi mesela çok aslında yaratıcılık dediğim şey yani sıfırdan bir şey yaratmak değil de bağımsız görünen şeyler arasında ilişki kurma aslında yeteneği de diyebiliriz belki. Çünkü çok bağımsız görünen ses dalgaları ve o günün yıldız haritası. Sende bu yön nasıl gelişti? Ben sanırım çok küçüklükten bir alışkanlık olarak bende oluştu. Çünkü ben çok küçükken de böyle bir şeyleri birbirine katarak üretiyordum. Ya 8 yaşında, 9 yaşında yazmaya başladım. Şiir olsun, şarkı olsun. Sonra da ailem bana kelimeler verirdi. Onlarla hikayeler oluştururdum vesaire. O yüzden işte kendi edit programlarını mesela yine ortaokulda öğrendim. Yazılım yapmayı ilk web sitemi 5. sınıfta yapmıştım. Kedilerle alakalı bir site. Oradaki tasarımları kendim yapmıştım. Yani bakınca bu benim hep böyle bir hayatı keşfetme ve kendimi keşfetme yolummuş. Dolayısıyla yapay zeka gelince de tamam bunların hepsini yapıştıracak güzel bir tutkal buldum. Yeni bir oyuncak gibi oldu aslında benim için. Sence yapay zeka şu an görmediğimiz nasıl yeni sanat formları çıkaracak? Sen nasıl öngörüyorsun önümüzdeki dönemi? Yani bunun yenilikçi örneklerini ortaya çıkaran bir sanatçı ve bunu verimli kullanan bir aslında teknoloji meraklısı olarak nasıl görüyorsun sanatın yeni formlarını? Ya, aslında çok da öngörmüyorum. Yani, yapay zekânın gelişim hızı ve her yeni çıkan teknoloji beni hep çok şaşırtıyor. O yüzden ben sürekli bir şaşırmaya hazır ve mesela bir sene sonra ne yapacağımı planladığım bir hâlde değil de bakalım bir sene sonra ne yapıyor olacağım diye merak ettiğim bir hâldeyim. Biraz teknoloji bence bizi öyle bir yola soktu. En azından bir sanatçı olarak benim hissettiğim bu. O yüzden aklıma bir fikir geliyorsa ve şu an onu yapmam mümkün değilse bugünün teknolojisiyle bakalım bu fikri ne zaman hayata sokacağım? Hani, hangi gelişme, şimdi bunu yapabilirim." bana dedirtecek gibi bir yerden böyle çok daha merak içindeyim aslında. Bu mesela Sümer tabletleri olan şarkıda ben, yani, bana birkaç yıl önce deseniz ki eski tabletleri önüne alacaksın ve Sümerceden Türkçe'ye çevireceksin ve bir şarkı yapacaksın deseler bunun için çok uğraşmam gerekir. Yani, hem benim bu konudaki uzman dil bilimcilerle çalışmam lazım hem o tabletleri tam olarak doğru şarkı formuna dönüştürebilmem lazım ama yapay zekâyla en azından ben şunu diyebiliyorum. Bu harfler hangi kelimelere karşılık. Bunları ben bu şekilde nasıl çevirebilirim? En azından gecenin birinde bu fikir aklıma gelince orada benim için ulaşıma hazır bir tarihçi var gibi düşünüyorum.
ve ortalama düzey bir tarihçi. Yani yapay zekâya yaklaşımım her şeyin ortalamasını çok iyi yaptığı yönünde. O yüzden o konuda ona ulaşarak bunu hızlıca hayata geçirebildiğim için yani bir sene sonra ben gece 1'de aklıma gelen hangi fikri acaba hayata geçireceğim gibi bir yerde biraz benim için. Senin o zaman bayağı dolu bir hayal listesi var, fikirler var ve o aslında teknoloji onu yakaladığı yerde onlar Aynen, ha, bu gerçek buraya oldu hayata diye, evet. geliyor. Hayata öyle doğuyorlar, geliyorlar. Süper. Peki bu teknolojiler gelişirken zaten sen de onu çok bence güzel ifade ettin. Yani bunlar bizim yerimizde değil, bizim yanımızda. Yani bizim hayallerimizi, yaratıcılığımızı destekleyici, ivmelendirici araçlar. Sence bu yaratıcı süreçlerde yapay zekâyla insanı özgün ve tekil kılan şey nedir? Benim düşüncem özellikle sanat konusunda insanın yaşadıkları, düşünceleri ve hayatı sadece kendi perspektifinden yaşama şansı bizi yapay zekâdan ayıran çok önemli bir özellik ve sanatın çok kıymetli olmasının sebebi herkesin biricik deneyimlerini aktarıyor olması ve bir hayatı bizim birbirimizle aynı şekilde yaşama ve tamamen aynı şekilde gözlemleme ve bu yönde üretme şansımız sıfır. O yüzden bir yapay zekânın bunu yapabilmesi zaten mümkün değil. Çünkü hepimizin toplamının bilgileriyle ortaya bir şey üretiyor. Dolayısıyla bence yapay zekâ şu konuda önemli bir filtre. Bize ortalamayı bizden çıkararak aslında kendi özgünlüğümüzü ortaya çıkarma konusunda bizi challenge ediyor bence yapay zekâ. Dolayısıyla bir insanın ortaya koyduğu en özgün eser hiçbir zaman hiçbir teknoloji tarafından kopyalanamaz. Çünkü onun deneyimleriyle, yaşanmışlıklarıyla, kırgınlıklarıyla, mutluluklarıyla oluşabilecek bir şey o. Dolayısıyla kendi hikayelerimize odaklanmamız ve onlara güvenmemiz gereken, daha çok güvenmemiz gereken bir dönemdeyiz bence. Biriciklik bence çok güzel bir ifade oldu. Yani insanın o biricikliği, yaşadığı, anladığı deneyimleri, hataları, hayal kırıklıklarıyla oluşan bir aslında algılama ve yorumlama tarafı. Peki şunu sorayım, bir taraftan da aslında içerik üreticisin ve çok fazla takipçin var. Ürettiğin eserlere gelen tepkiler, yorumlar, nasıl görüyorsun? Şu anda yani senin takipçilerin özelinde böyle değerlendirdiğinde nasıl görüyorsun Türkiye'deki bu konuya yaklaşım? Ya, öncelikle benim takipçilerimin bana karşı göstermiş oldukları sevgi ve onların bu yolda ilerleme konusunda benden aldıkları cesaret benim ilerlememde ve paylaşmamda beni çok motive ediyor. Ama tabii ki de yapay zekâ konusunda özellikle, herkeste bir ön yargı var. Bu bence çok sağlıklı, yani yerinde bir ön yargı. Çünkü sanat konusunda biz her zaman çok sahiplenici olmuşuz. Yani sanatımıza şey gelmesin, başına bir şey gelmesin, bizim sanatımız özgün olmaya devam etsin, insan için olmaya devam etsin konusundaki bu bence öncelik çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla ben buradaki bütün tepkileri sanata verilen kıymetin bir parçası olarak görüyorum. Zaten benim bu konuda üretirken ana amacım şu, yani yapay zekâyı, bu tür teknolojileri bir sanatçı kendi sanatını öne çıkaracak şekilde kullanmalı ki bunun yapılabildiğini keşfedelim ya da bunun nasıl yapıldığını görelim. Biraz yolda böyle bir amaca da dönüştü benim için. Dolayısıyla bu bazı insanlara direkt geçiyor ve anlaşılıyor. Bazı kişiler tarafından yapay zekâ görülür görülmez tabii ki bir tepki oluşuyor ama dediğim gibi ben bu tepkileri çok doğal görüyorum. Biraz da yapay zekânın iyice herkesin hayatına yerleşmesiyle ve bunun iyi anlamda da sanatı bir yere götürebileceğini keşfetmemizle, ki bu dediğim gibi kullanarak ancak keşfedilebilecek bir şey. Bu konuda belli fikir değişimleri olacaktır bence. Sence yapay zeka çağında kendini, yeniden yaratacak ya da, işte, şu anda eğitim hayatında olabilir, erken, evresinde neler yapmalılar? Onlara ne tavsiye edersin? Ya, öncelikle ben eskiden yapay zekâyı kullanın diye tavsiyelerde bulunuyordum. Çünkü daha hayatımızda çok aktif değildi ama şu an öyle kullanmayın, şöyle kullanıma geçiş yaptım açıkçası. O yüzden yapay zekâyı biraz bilinçli kullanmak çok önemli. Bence yapay zekâya doğrudan işleri devretmek, özellikle gençler için söylüyorum, ödevleri devretmek ya da, işte, bir metin yazılacaksa ona yazdırmak değil de bir şeyi yazarken ona kritik sorularla kendimizi geliştirme yönünde kullanmamız lazım. Bu kısım bence çok kritik. Bu alışkanlığı geliştirmemiz lazım ki bizim hem hayata hem çevremize hem kendimize hem yaptığımız işlere kritik zekâmız artsın. Dolayısıyla yapay zekâyı çok dikkatli bir şekilde onunla oldukça onu sorgulayarak, verdiği cevapları direkt kabul etmek yerine ona sorular sorarak, istediğimiz çıktığı alana kadar o promptu en iyi hâle getirerek, yani bu konuda biraz kendimizi geliştirmeye odaklanarak kullanmamız lazım ki bu konuda güzel bir şekilde ilerleyebilelim. O yüzden tavsiyem bilinçli kullanılması. Bence bu bayağı altı çizilmesi gereken bir konu.
yapay zeka işimizi elimize alacak mı sorusunda da yani eğer siz işinizi kendiniz veriyorsanız, tamamen delege ediyorsanız evet siz zaten işinizi vermiş oluyorsunuz. Ama siz fikrinizi ya da görüşünüzü ya da projenizi onu kullanarak daha kıymetli bir yere getiriyorsunuz. Aslında katma değerinizi artırıyorsunuz. Dolayısıyla Evet. aslında o biraz bizim nasıl kullandığımızı aynen Hı yani hı. senin dile getirdiğin gibi kritik olmak. Hı hı. Yani onu sorgulamak ve onu bir çarpan olarak kullanmaktan geçiyor. Evet. O yüzden %100 değerli buluyorum söylediğin. Aktif ve katma değerli kullanma tarafında, sorumlu kullanma tarafında. Çok teşekkür ediyorum Beyza. Teşekkür ederim. Katıldığın için, zaman ayırdığın için. Görüşlerin bizim için çok değerliydi. Eserlerin bizim için çok değerli. O yüzden heyecanla yeni dönemde yaratacağın sıra dışı, birbiriyle bağlantısı olmayan konularda yaratacağın yepyeni inovatif işleri de merakla bekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Google ile yapay zeka sohbetleri değerli konuklarıyla devam ediyor olacak. Hoşça kalın.